Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir modelimiz var. Bunun anlatımını yapacağım. Yapılışını yani anlatacağım. Şöyle göstereyim. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle. Modelimiz oldukça güzel, kolay, şöyle kabartmalı bir model. Bu modeli istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Modelimde bebe yünü kullandım. Şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü. Şişlerim 3 numara. İpime uygun 3 numara şiş kullandım. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi alarak başlıyoruz. Şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları olması gerekiyor. Yani her model 2 ilmekten oluşuyor. Şöyle. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Yani 2, 4, 6, 8, 10 diye devam edecek. Şöyle ilmeklerimizi tamamlayalım. Ben şimdi modeli anlatırken lastik yapmayacağım. Şöyle hemen ilmeklerimi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Şişimde 20 ilmeğim var. 20 ilmekle modelimi anlatmaya başlayacağım. Yalnız daha önce şöyle bir sıra zemin hazırlıyorum. Lastik yapmadığım için örgümün ön yüzüne geçeceğim. Onun için bir sıra ters örüyorum. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters örerek örgümün ön yüzüne geçeceğim ve orada modeli anlatmaya başlayacağım. Siz lastik üzerine başladıysanız lastiğin ön yüzünden modelinizi kurabilirsiniz. Şöyle ilmeklerimin tamamını ters örerek arka yüzünde bir sırayı tamamlıyorum. Evet, ben kenar ilmeklerimi düz örüyorum. Siz eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Bir sıramı tamamladım. Şimdi örgümü, modelimi yani kurmaya başlayabilirim. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam ediyoruz. Evet. İlmeklerimi düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Evet, ikinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Model 6 sıradan oluşuyor.
Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. Modelde kaydırma yok. Birinci modeli nasıl kurduysak ikinci modeli de aynı şekilde kurarak devam edeceğiz. Evet, üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimin tamamını ters ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, dördüncü sırayı da tamamladık. Ters örerek. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Şöyle. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi bir düz bir ters, bir düz bir ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Bir düz bir ters. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. İlmeklerimizi bir düz bir ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, şöyle. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Şimdi burada altıncı sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Bakın bir düz bir ters. Düz olan ilmeğimi şişimdeki ilmekten değil bir alttaki boşluktan şuradan girerek düz ördüm. İlmeğimi ve sol şişimden bıraktım. Daha sonraki ilmeğimi ters ördüm. Düz olan ilmeğe gelince bir alt boşluktan girdim, düz ördüm. Şöyle. Daha sonra ilmeğimi sol şişimden bıraktım. Bir ters ilmek, düz olan ilmeğimi bir alt boşluktan örüyorum. Şöyle. Bir ters ilmek, düz olan ilmeği bir alt boşluktan örelim. Böyle devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Bu ilmeğimiz şöyle Selanik oluyor. Ön yüzünde kabarık kabarık görüntüler oluşacak. Tabi model ilerledikçe gösterecek kendini. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi düzleri bir alt boşluktan ters olan ilmeğimi de normal bir şekilde ters örerek tamamladım. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk. Model böyle devam ediyor. Tabi altına lastik yapmanız gerekiyor. Yoksa bakın kıvrılma oluyor. İstediğiniz lastiği yapabilirsiniz. Haroşa lastik de kullanabilirsiniz. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Hep dediğim gibi hep bu 6 sıranın tekrarından oluşacak. Şurada birinci sırada yani düz örgüyle başlamıştık. İkinci model kurulumunda da aynı şekilde başlayarak devam edilecek. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Birinci sıradan başlayarak modeli tekrar kurabilirsiniz. Tekrar şu parçamı da göstereyim. Burada da şöyle hazır lastik uygulamıştım. Burada lastik yapmadık ama model lastik istiyor. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz haroşa lastik de yapabilirsiniz. Modele uyum sağlar yani haroşa lastikte. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, atkı, bere, süveter, yelek, hırka hepsinde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapımında oldukça kolay ve güzel şöyle kabarık kabarık görünen modellerden. Evet, şöyle bırakayım.
Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.